Efendim NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde yine bir aradayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey hepiniz için çok güzel geçiyordur. Bugün böyle az haksızlıklara uğradığınız bir gün diliyorum hepinize. Bu aralar yüksek lisansta böyle test konusu hazırlama çalışmaları yapıyorum daha başında. Biraz böyle psikolojik sağlamlık, rezilyans dedikleri uzmanların psikolojik dayanıklılık üzerine çok fazla okuyorum. Ve aslında hep nereye bağlanıyor biliyor musunuz mesele? Empatiye. Hayatta psikolojik sağlamlılığı olsun istiyorsanız evlatlarınızın empatiyi öğrenmeleri şart. Yani bir insana davranırken, bir insanla ilgili fikir yürütürken, ona bir hamle yaparken, söz söylerken bir yerine koymak. Empatisi güçlü çocukların psikolojik sağlamlıkları her zaman fazla oluyor. Çünkü karşısındakinin yerine kendini koyabildiği için bir akran zorbalığıyla karşılaştığında, çaresiz hissettiğinde hem empati duygusu devreye giriyor. Karşıdaki insanın ona neden bunu yaptığını anlayabildiği noktada psikolojik sağlamlık devreye giriyor ve hissettiği şeyi yönetebiliyor. Bunların içine girersek çıkamayız. Star TV ekranlarında çok severek izlediğiniz, gerçekten ruh ikizim dediğim canım Helinciğimin ve Aytaççığımın dizisini konuşacağız biz gene bugün. O dizi kadrosundan şahane 2 tane oyuncu konuğum var. Bir konuğumu hiç tanımıyordum. Birazcık böyle editörümle üzerine konuştuk. Çok ilginç buldum kendisini. Onu biraz daha fazla konuşturacağımı düşünüyorum. Çünkü bence bize anlatacak çok şey var. Dolayısıyla derin, güzel bir 30 dakika bizleri bekliyor. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diye tavsiye etmiş bulunayım. Sigmund Freud diyor ki, küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerde ise yüreğini. Sevgili Deniz Işın ve Barış Baktaş konuğum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen efendim su servisinizi yapmak istiyorum. Nasılsınız diye de başlamak istiyorum. İyiyiz. İyiyiz vallahi. İyiyiz. Yoğunuz. Yoğun ama çalışıyoruz. güzel gidiyor her şey. Evet. Evet, dizi yapınca yoğunuz oluyor değil mi? Doğru, zor. Yani herhalde televizyon dizilerine karşı mesafemin tek sebebi bu yoğunluk diye düşünüyorum. Çok zor olsa gerek ikiniz için de. Bilmiyorum, ikinize de sormuş olayım. Yani bayağı yoğun geçiyor ama böyle bu dönemde çalışabiliyor olmak, bir de bu kadar güzel bir işte çalışabiliyor olmak da çok şanslı hissettiğimiz konulardan biri. O yüzden Kesinlikle. yoğunluğu bir şekilde telafi ediliyor zaten. Kesinlikle çok- diye yırtamazsın. Suyla çalışınca o yorgunluğu da hissetmiyorum ben en azından. O da Doğru. hissetmiyor. Senin için biraz daha zor galiba Barış. Çünkü evde bekleyen bir mükemmel bir melek var. Evet. Neler oluyor orada? Ya çok bambaşka bir duygu. Yani herkese tavsiye ettiğim bir duygu. İsteyen herkesin zaman- sağlıklı bir evladı olsun. Hayırlı bir zamanda tabii Evet, ki. sağlıkla. Yani hiç korkmamıştım sorumluluğundan. Ya korkmuyorsun ama şimdi geldiğinde öyle olmayacak falan filan dediler. Öyle de olmadı. Çok şükür her şey tatlı bir yerden Dinleme. ilerliyor. Yani aksine böyle beni dinlendiren bir yer oluyor orası. Evet. Hep söylüyorum ekranları başında bizi izleyen gençlere, ileride anne baba olmaya dileyenlere, ne olursunuz anne babalıkla ilgili kimsenin tavsiyesini, öngörüsünü, deneyimini önemsemeyin. Dinleyin, bayıla bayıla dinleyin ama üstünüze almayın. Çünkü her doğan çocuk biricik, her anne baba ilişkisi biricik, her birey biricik. Dolayısıyla da aslında sadece sana özel bir şey yaşıyorsun. Yani anne bile başka bir şey yaşıyor hikayenin içinde. Kesinlikle. Çünkü sen baban değilsin. Evet, O sen değil. evet, Hani örnek alabileceğin ahlaki davranışlar olabilir tabii ki. evet. Ama bak böyle yapmalısın ya da böyle olacak dendiğinde sen de öyle olmuştur. Yani Tam olarak bizim öyle. yaşamamız lazım. Zaten bir kere şey derler ya, bir musibet bin nasihatten evladır. Onu yaşamam lazım. Bunu yaşayıp deneyimlemem daha doğru. Kesinlikle. Sevdiğim Sensin'den biraz daha bahsedelim isterim. Severek, isteyerek ve mutlulukla da oyuncu kadrosunu tekrar buradan okumak isterim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim isimler bir arada. Buradan da böyle sizin sayenizde, gıyabınızda bütün sevgilerimi de Selam olsun. yollamak isterim. Hepsine böyle canım diye başlamak istiyorum. Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar,
Zaten Deniz Işın ve Barış Baktaş bugün konuğum. Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven ve daha niceleri tabii ki aslında. Hikaye Coşkun Irmak'a ait, senaryo Yeşim Aslan'a ait, yönetmen Gökçen Usta. Reytingler rekor kırıyor. Sizler Star TV ekranları başında Sevdiğim Sensin dizisini iple çekiyorsunuz biliyorum. Helin'le biz hala konuşuyoruz, devam ediyoruz konuşmaya. Dün hatta konuştuk, setteydi. Çok erken başladık, Ceyda abla mekan değiştirirken uyuyakalmışım dedi. Sonra arayacağım dedi. O arada benim çekimim oldu. İstediğimiz telefon görüşmesini gerçekleştiremedik. Çok yoğunsunuz. Evet. Bir de onlar bize Onlar göre bayağı çalışıyorlar. daha fazla yoğun. Yani maalesef evet öyle bir durum var. Peki o zaman ikinize de teker teker önce şunu sormak isterim. Neden Sevdiğim Sensin? Neden kabul ettiniz? Hanginiz başlamak istersin? Yani bir kere saydığınız isimler bir araya gelince güzel bir şey çıkacağını zaten hissettik. Biliyor muydunuz senaryo geldiğinde bu isimlerle oynayacağınızı? Yoksa önce senaryo Ben mu bir tek geldi? Deniz'i bilmiyordum. Ha, Aynen. Deniz dışındaki herkesi biliyordum. Ama yapım, yönetmen, kadro, işte senaryo okuduk bir de. Okuduğum şeyden etkileniyorsam herkes etkilenir. Ki oynayacağım karaktere de çok güvenmiştim. İşin içinde kendime güvenim de vardı. Tereddütsüz bir yerden bir duyguyla kabul ettim yani. O tereddütü hiç hissetmediğim için kabul ettim. okudun ve kabul mü ettin ama? Evet. Çok iyiymiş. Güzel bir bu şeyi hızlı seviyorum. Bir günde diyor. oldu yani hatta. Okudum. Bir gün sonra görüşmeye gittik. Süper. Akşamına oldu her şey. Benim de buna benzer oldu çünkü günümüzde böyle her karakterin de derinlemesine işlendiği bir iş bulmak çok kolay olmuyor. Bazı karakterler yüzeysel işleniyor. Tabii. Tam olarak derinliğini göremiyoruz falan. Benim en çok sevdiğim şey Sevdiğim Sensin de her karakterin eğer tabii seyirci de bize o zamanı verirse hani izlersek ki nitekim veriyorlar şu anda. Tabii tutmasaydı karakter kursakta kalıyor öyle Aynen. bir durumda da. Yani bir şey anlatacaktık ya bir sabretseydik gibi bir durum oluyor. Hepsinin altının dolu olduğunu görmek, kendi karakterimle de yani kurduğum bazı empatik yerler var. O yüzden ben de direkt okur okumaz ben de okey demiştim. Şimdi anladığım kadarıyla Civan ve Nilüfer çok seviliyor. Öyle mi? İlişkisi de çok seviliyor. Değişim dönüşümleri de çok seviliyor. Oyuncu olarak bu noktada ne hissediyorsunuz? Çünkü bu daha büyük bir haz oluyor. Yani ben bir karakter yaratıyorum, dizi reyting alıyor. Bir de o bütünlüğün içinde oynadığım karakter seyirciyle buluşuyor ve çok seviliyor. Bu çok herkesin başına gelebilen bir şey değil maalesef. Kesinlikle. Herkes eminim her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor performanslarında ama ya reytingi olmuyor ya karakter arada kaynıyor gidiyor. Bir şey oluyor ve o büyülü buluşma gerçekleşmiyor bazen. Bu noktada oyuncu olarak nasıl bakıyorsunuz? Bugün hep böyle, bugün böyle geçecek değil mi? Tamam Ha, peki güzel. nasıl isterseniz. Buyurun hanımlar. Ya şöyle iki karakterin birbirinden çok farklı olması ve birbirlerini dönüştürüyor olması çok büyük haz verici. Çünkü kırıldığı yerler var ikisinde çok sert gözüktüğü ama aslında beraber de oynadıkça bunu zaten fark ediyoruz. Ne Sahnelerde güzel. öyle yazılıyor. Süper. Çok büyük haz veriyor yani oynamak. Hatta işin içine böyle aşık olmaları da girince çocuklaşıyorlar, çocuksulaşıyorlar. O sert gözüken yerlerinin böyle yumuşamaya başladığını görmek keyifli oluyor oynarken. Benim burada en çok sevdiğim şey şu oldu. Sevdiğim sensin. Senaryoda Civan'la Nilüfer'i böyle hızlı bir şekilde bir yerlere vardırmaya çalışmadılar. Böyle organik bir yerden. sindire. Bir de organik bir yerden gitti. Bence bu kadar iki zıt insanın bir araya gelmesi de gerçek hayatta da çok organik görünmese de aslında en organiklerden biri. Biz bir de çok konuşuyoruz. Bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. O bir şeyler söylüyor, ben bir şeyler söylüyorum. Kendimizden kattığımız şeyler viral oluyor falan filan. Güzel. Severek de yaptık, iyi de anlaştık. Bunlar Bir de şimdi bütünsel. kattığın şey çok güzel, pozitif tepki alınca daha çok üretmek istiyorsun değil mi? Evet, Üstüne evet, koymak. evet, evet. Şevkini Rüyanda mı artıyor. gördün sen bu projeyi? Öyle bir şey mi var? Rüyamda görmedim, yok. Hayır yani şöyle yanlış soru sordum aslında. Sen şimdi organik olduğu için mutlusun ya. Sen rüyanda eşini gördün. Değil mi? Evleneceğin eşini gördün. Öyle bir hikaye var mı seninle ilgili? Yok, Yok mu? yok. Bizde böyle bir bilgi var. Tanışmadan önce eşini rüyanda görmüşsün gibi bir bilgi var. Hayır, tanıştıktan Nasıl? sonra Hah. eşimi rüyamda görmüştüm. O ne demek? Bana anlat bunu. Çünkü şimdi diyorsun ya organik olması, akışında olması ama hayat sana pek öyle yaşatmamış gibi geldi bana o yüzden. Şöyle olmuştu. Biz bir ablam vardı aynı zamanda ortağım. Onlar arkadaş da değillerdi. Bir şey emanet getiriyordu onunla görüşmek için. Tamam. Ben de oradaydım. Biz
merhaba merhaba oldu. Sonra ben kalktım gittim. Bir görüşmem vardı. Ha. Kızı görsem ya da adını duysam hatırlamam. Yani o kadar bir Bir an. etkileşim olmadı yani. Tamam. O yüzden hani bir saat sonra bile yolda görsem bu o muydu derdim yani. O kadar hatırlamıyorum. Tamam. Ama rüyamda gördüm kızı. Sonra? Ben de buna çok şaşırdım. Niye görüyorum diye. Ama rüyanda gördüğün kızın orada birkaç saniye göz teması kurduğun kız olduğunu bilecek kadar da kız hafızanda kalmış diye düşünüyorum şu Demek anda. ki, demek ki. Yani bilinçaltı oraya işlemiş. Tabii. Peki rüyanda ne gördün? Evlendiğinizi mi gördün? Yok. Yok yani belki oturup sohbet ediyorduk. Şu an tam hatırlamıyorum da. Sonra ne oldu? Sonra umursamadım önce hani dedim ki niye gördüm acaba? Ya da hiç tanımadım diye mi merak ettim diye gördüm. Ha. Bir sürü psikolojik neden üretmeye çalıştım falan. Bir sonraki gün de uyandığımda aklıma geldi. Cık, dedim Allah Allah ne oluyor Hayırdır inşallah. falan filan. Vücut bana ne demeye çalışıyor? Sonra psikolojim gitgide kızı merak ettirmeye başladı bana. Ha. Sonra ismini de unutmuştum hatta. Bir şekilde ablamdan ismini öğrendim. Sonra ablamı takip ettiklerine baktım. Öyle birini takip etmiyor. Hoppa. Allah Allah falan. Sonra bir kere daha baktım takip ediyor. O Sonra süreçte takip takipleşmişler. oldu. Tamam. Öyle yazıştık ettik bilmem ne falan filan derken bir baktım Ankara trenindeyim. Ne diyorsun? Ve evlilik ve çocuk. Evet. Muhteşemmiş. Eşin ne iş yapıyor? Eşim güzellik uzmanıydı. Güzellik salonumuz vardı. Onu çocuktan dolayı bir fedakarlık yaptı. Aa, İlk işi de muhabirdi. Onda da evlenince benim için fedakarlık yaptı. elde var iki. İki erkeği için fedakarlıklarla mesleklerini bıraktı. Şu anda anne. Yolu da açık Hepsi olsun. olacak Buradan inşallah. sevgilerimizi iletelim. Deniz, şimdi seninle ilgili bir film var, değil mi? Dublörün Dilemması tiyatro oyunu dışında 2 tane film var. Ama ben Dublörün Dilemması'nı çok merak ediyorum. Çünkü Murat Menteş'e ait bir kitap aslında ve çok güzel bir kitap. Dolayısıyla hemen, tabii ki tiyatro söz konusu olunca bütün ekibi okumayı sevdiğimi artık biliyorsunuz. Murat Menteş'in kitabı Dublörün Dilemması bir tiyatro oyunu oldu. Tüm severlerine duyuralım burada. Çünkü yeni akım Türk edebiyatının öncülerinden bence. Hala benim için genç Murat Menteş, genç edebiyatçı ve yazdığı her şeye bayılıyorum gerçekten. Uyarlayan, yöneten Sercan Özinan, dramaturg Ece Çelik-Çapa Özinan, yardımcı yönetmenler Aral Çelik, Berre Koçak, müzik Metin Bahtiyar, dekor ve kostüm tasarım Rabia Kiptelek, ışık tasarım Ayşe Sedef Ayter, oyuncular Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Müge Gülgün, sanırım aynı rolü oynuyorsunuz. Ediz Akşehir, Tekin Ezgütekin Evet. diyerek buradan sevgilerimizi iletip senden dinlemek Sevgiler. istiyorum. İkinci sezonundayız şu anda. İkinci sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Çok da güzel gidiyor. Çok fazla da ödül aldı oyun geçen sezon. Şimdi sadece ben set yoğunluğundan dolayı her oyuna katılamıyorum. Turne olduğunda gidemiyorum bazen. O yüzden Müge oynuyor bazen benim yerime. Müge Gülgün'le aynı karakteri Evet, dönüşümlü oynuyorsunuz. Dönüşümlü oynuyoruz aynen. Güzel gidiyor. Tekin çok ödül aldı. Tabii. Bir de bu kara mizah tadında olduğu için hem böyle duygusal anlamda da çok şey buluyorsun izlerken ama bir yandan da gülüyorsun aynı zamanda. Yani O- kitap zaten edebi anlamda benim için çok kıymetli bir kitap. Tiyatro oyunu düşünemiyorum gerçekten. Ben de bu kadar yani kostüm tasarımı olsun, işte dekor tasarımı olsun, müzikler falan bu kadar yani Sercan çok iyi bir iş başardı diye düşünüyorum. Bunu uyarlamak kolay bir şey değil. Zaman ve mekanı sürekli dekorun tasarımıyla yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel, biraz arka planda yorucu oluyor. Ben çok fazla kostüm değişiyorum. Çok birden fazla karakter oynuyorum. Ha. O biraz yorucu oluyor ama keyifli. Keyifli, devam ediyoruz. Barış, öyle değişik bir hikayem var ki duramıyorum yani sana Çok soru pardon sormaya. oyunla ilgili bir anı Lütfen. bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Kadrodan Abdurrahman arkadaşım. Evet. Bizim partner olacağımız belliydi, henüz bir araya gelmemiştik. Set başlamamıştı. Abdurrahman oyununa davet etti beni. Ha. Ben gittim, oyunu izledim. Sonradan Deniz'i gördüm. Oyunda beni görünce ben partner Aynen. olacağımızı hatırlıyorum. Çıkışta da konuştuk falan filan, Çıkışta böyle bir anı tanıştık, oldu. Oraya gidip bir de partnerimle tanışmış oldum aynı Aa, zamanda. ne Evet. güzel. Hem de performansını izlemiş Evet, oldun evet, aslında evet, biraz evet. da önden. Bu da keyifli Bir de şey diye tanışmış olduk düşünüyorum. falan. Müthiş bir şey olmuş. Tiyatro sadece bir sanat dalı değil, bir buluşma alanı da bence. Bunun da altını bir çiziyor olalım. Buna da bekleriz bu arada. İnşallah. Önceki oyunuma gelmiştin Çok ama iyi oldu. buraya Evet, gelemedim gelirim. ben. Önceki oyunu izlemiştim. Çok güzel bir performanstı gerçekten. Teşekkürler. Buna mutlaka geleceğim. Barış,
beni çok tetikleyen detayların var. Bu aralar psikolojiye bu kadar odaklandığım bir zamanda bunları sana sormadan geçemeyeceğim. Oyunculuk nereden hayatına girdi? Çünkü günün sonunda sen Batman'da doğup büyümüşsün. 3 erkek, 2 kız, 5 kardeş ve şimdi benim ezberimi de bozacaksın anlatacaklarınla. Belki senin tüm sevenlerin ve izleyenlerin. Bir ağalığın içine doğuyorsun. Baba ağa, dede ağa, bir ağa torunu, ağa çocuğu olarak doğuyorsun. Oyunculuk nereden çıktı? Ya biraz son dediğinizle ilgili bir cümlem var benim. Lütfen. Şey derim ben, goy goyuna derim hatta da. İşte her horoz kendi çiftliğinde öter. Gibi. Ama ben olduğum her yerde çiftliğin horozuyum. Oo. Benim olduğum her yer benim çiftliğim gibi. Bu çok iddialı. Bayağı iyi. Biraz goy goyla karışık. O Ama kadar yok, iddialı değilim. Her tabii. şakanın içinde bir Var. ciddiyet olduğunu Özgüvenle düşünüyorum. ilgili bir şey Evet. yani. Ya şimdi mental olarak orada yaşadığım hayatla bu oyunculukla, tanınmayla yaşadığım psikoloji aynı şey benim için. Ben aynı yerde görüyorum daha doğrusu. Orada da çoğu insan beni tanıyordu. Ben tanımıyordum. Ama Çünkü bu- bende isim problemi var. Burada bir zaman hiç tanınmadın ya bir süre. Orada ne hissettin yani mesela? Onu da yani hayat bir şekilde sürekli karşıma tanıdığım insanlara çıkarıyordu. Onu yine yaşıyordum. Tamam. Yani İstanbul gibi bir yerde de metrodan yürürken Batman'dan bir arkadaşımı görüp sonra yukarı çıkıp okuldan bir arkadaşımı görüp yürürken başka birini daha görüp Ha, oluyordu yine bana. Tamam, orada Hatta bir- diyorum burada da aynı şeyi yaşıyorum. güzel güven alanı kuruluyordu yavaş yavaş. Hı. Şimdi nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyorum. Yani his olarak içinde bulunduğum durumla ilgili bir şey hissetmem ben. Şey hissederim. Normal hayat, yani her şeyi normal gören bir insanım ben. Yani bir şey çok yüksekse de normal görürüm, düşükse de normal görürüm. Çünkü bu bir hayat. Hayatı normal görürüm yani. Her şey başımıza gelmeli, gelir. Peki burada şimdi sen bir sürü dizide oynamışsın. Çok farklı karakterler gördüm sosyal medya hesabında. Ve bir A dizisinde de oynamışsın. Şimdi biz dizilerde bir sürü A görüyoruz. Ama başka bir ton görüyoruz ya. Ben merak ediyorum Batman'da A olan deden ve baban nasıl insanlardı? Sen nasıl bir tedrisatta büyüdün? Dizilerde bize anlatıldığı gibi bir şey mi bu? Yani dizilerde, şimdi ben de A'yı oynarken gerçekteki gibi değildi. Ha mesela. Bir senaryo var çünkü ortada. Bazen müdahale edebiliyorsun, bazen değiştirebiliyorsun ama bazı şeyler hayatlarla ilgili oluyor. Yani bir senaryo, bir hikaye anlatıyorsun. Bazen diyorum ki bu çok basit bir olay. Gerçekte daha büyüktür bu. Bazen de diyorum ki böyle bir şey olur mu ya? Olmaz yani, bu kadar ağırını ben görmedim falan diyorum. Onu öyle kıyaslamıyorum çünkü iş çekiyoruz. Yani bir orada başka bir insanın başka bir derdini anlatıyoruz. Orada bir ağanın hayatını anlatmıyoruz aslında. Bir insanın yaşadığı olayı anlatıyoruz. Öyle bir kıyaslama yapmıyorum. Ama dedem ve babam, ki ailemin çoğu öyle ama en çok ikisi, biraz modern bir yerdeydi ya. Güzel ama Yani- zaten oyuncu olmana alan açmaları bile ne kadar modern baktıklarını gösteriyor bize. Yani biraz benim de ağırlığım var çünkü. Ha, Onu hani çok herkes yorum yapamaz bana. pardon. Orada yani babam hariç. Ha, Her zaman bizim için A olayı bitiren, kavgayı sonlandıran kişi diye Sulh. kodlanıyor anladım. bizim için. Yani Gerçek aşiretler de böyle. aslında şehirlerdeki, kasabalardaki, köylerdeki o en yaşı büyük olan, Evet. en olgun olan ve herkesi bir araya getiren. Kesinlikle. Deniz Rahma filmine geçelim. Senin çok projen var çünkü. Aralarda sana ben projeleri soracak kadar vaktim olacak. Rahma projesinden bahseder misin? Geçen sene Mayıs sonu gibi Urfa'da çekmiştik. 3 hafta ne kadar güzel. sürdü. Faysal Soysal'ın yazdığı ve yönettiği Tamam. bir iş. Çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftten bahsediyor. Ve oluyorlar mı? Ve işte artık orada gidişat Söylemiyor çok muyuz? farklı şey oluyor. Yani bir yolda birileriyle karşılaşıyorlar o hayatın o kısmının, o yolculuğunda. Ve gerçekten böyle aslında ben hep şeyi derim, hani bana mistik geliyor yani ve çok hoşuma gidiyor. Kaderci bir insan değilim ama inançlarım var, yani kadere inanıyorum. O yüzden de beni hikaye çok etkiliyor. O bir şeyi çok istemenin bir noktadan sonra sana zarar verdi ama aslında bir noktaya kadar da istemen gerektiğini gördüğümüz çok hoş bir hikaye. Ben çok beğeniyorum. Güzelmiş. Şimdi vizyona mı girecek, festivallere mi Festival gidecek? filmi. Festival filmi. Evet, birkaç başvurusu yapıldı. İşte herhalde Nisan sonuna doğru belli olur onlar. Peki hemen Maestro'yu da sormak istiyorum. O da yakında notu düşürmüş bana.
O da yakında, o da çok güzel bir işti. Maestro'da bir psikiyatristten bahsediyor. Hastaları var ve hipnoz yöntemiyle onlara bir şeyler yaptırdığını görüyoruz. Ve Uğur Yücel, işte Kaan Yıldırım, Esra Bilgeç, çok güzel bir kadrosu vardı, Büşra Pekin. Onu da bekliyoruz işte, o da çok güzel bir işti. Bakalım. Vizyon mu? Festival mi? Dijital diye, dijital bir dizi platformda. bu. Dizi, Ha dizi. evet. Hı hı. Ben film gibi anlamışım. Hı, dijital Kaç platform. bölümlük bir dizi? 10'du diye hatırlıyorum. Ya o da oldu bayağı. Ya ben böyle mesela ulusal dizi yapmıyordum uzun zamandır. Katıldığımda da şöyle oluyor. İşte işleri sayarken çok çalışmışım. Hani sürekli çalışmışım gibi gözüküyor ama aslında hepsi böyle ard arda oluyor. Sonra hepsi ard arda çıkıyor. Sanki sürekli bir şey yapıyormuşum gibi gözüküyor Ne ama güzel. üzerinden zaman geçmiş şeyler aslında bunlar. Olsun. Bir de Bekle Bizi Brüksel var. O da bağımsız bir iş. Necmi Sancak'ın yazıp yönettiği. Onu da bekliyoruz işte. O da çıkacak. Bir bekleme başvurular. sürecinde Bir bekleme olduğunu görüyorum. sürecindeyiz. Zaten bağımsız işlerde. Almanya'da ne oluyor? Almanya'da mı gösterilecek? Yok, Evcilik filmiyle Nürnberg'te Ödül yarışmıştık. Evet, en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştım. Tebrik İlk ederim. ödülüm, teşekkür Ne ederim. güzel. Devamı gelsin. İnşallah. Çok olsun. İçine sinsin hepsi. İnşallah. Programımızın sonuna doğru gelirken Barış sana bir soru sorup sonra da tabii masada bir mikrofon varsa o kullanılır diyerek. Şunu çok merak ediyorum. Çok hoşuma gitti. Babamın gözünde farklı bir insana dönüşmek veya onun gözünden düşmek bu dünyada isteyeceğim en son şey diyorsun. Evet. Tabii ben bir anne olarak peki ya annenin diye cümleye devam etmeni istiyorum. Hiç düşünmedim. Düşün bakalım. Hiç düşünmemiş olmak da kötü oldu şu an. Babanla şahane bir bağın olduğunu hissediyorum ve anlıyorum. Annemle iyiyiz ya. Annem çok uyumlu. O %100 yüzden de eminim. olabilir. Ama burada annenle ilgili neyi düşünürsün ve ardında bırakmak istersin bu konuyla ilgili? Çünkü babanla ilgili çok kıymetli bir şey niyet etmişsin. Ya aslında aynısı annem için de geçerli. Onun da gönlünce olan bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Belki de babam beni beklentiye soktu, bilmiyorum. Ha bu da olabilir. Olabilir. Belki annen her şeyle senden razı ve yanında ve çok seviyor. Tabii, Koşulsuz her anne gibi. Ya zaten herkeste de öyle görüyorum. Evet. Babalar biraz daha memnuniyetsiz çünkü. Peki zaaftan niye korkuyorsun Barış? Bunu yakaladınız mı? Yakaladın. Evet. Neden korkuyorsun? Kendi çiftliğin olmayıp da horozu olmazsan ne olur? Ya da ağlarsan ne olur? O da önemli değil. Ya da zaafların olursa ne olur? Çok önemli değil ya. Ben olmaması için mücadele ediyorum. Olursa da Tatlı bir şey başımıza olmaz koyarız mı? yani. Çünkü şöyle bir deneyim yaşayacaksın. O anlamda zaaflarını yakalıyorum. Çocuk insanın zaaflarını temize geçen şahane bir yer. Evet. Bütün zaaflarını onlar zaten görüyor. Çat 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 seninle orada bir dansa başlıyor. Sen o zaaflardan büyük bir imtihana ve olgunluğa geliyorsun. Şimdi sende bir yol açıldı. Evet, evet. 2 sene sonra ben bu zaaflara boşa uğraşmışım diyeceğin şeyler yaşayabilirsin. Ya bazı şeyleri yaşamak da istiyorum aslında. Evet. Yani örnek veriyorum, ben dans etmeye çekiniyorum. Ama çocukla dans edeceğim. Orada diyeceğim ki, oh çocuk sayesinde ben bunu aşmış oldum. Gibi. Peki Korkmuyorum ağlamak? yani. Ağlamak da bence yetişme tarzıyla ilgili bir şey. Ve çok fazla yaşadığım için. Küçüklükten beri. Evet. Yani normalleştiği için artık ağlayamıyor da olabilirim. Gözünde hep bir hüzün var ama senin. Ben bir söyleyeyim de onu sana. Var mı? Çok ağlayamayacak biri gibi değilsin sen. Yok, duygusal bir insanım. Evet, gözünde İçime hep atarım bir ama. böyle hüzün. Saçlarım beyazlar. Beyaz mı? Boyuyor musun saçını? Simsiyah yok. Nesi beyaz? Spreyden falandır. Olabilir. Simsiyah. Ha gördüm yanlarda acıcık beyazlar şimdi. Tamam gördüm. Evet, programın sonuna geldiğimize göre bize ne söylemek istersin? Vallahi açıkçası çok hazırlıksız yakalandım. İçinden ne geçiyorsa. İçimden bugün geçirdim aslında. Buradan da mekanı cennet olsun. Rıza Tamer'den bir şey okumak istedim. Ya ben Rıza için bir şey söylemek istiyorum. Rıza programımıza konuk olduğunda çok kırgın, çok böyle öfkeliydi. Sevgisizlikten dolayı bir öfkesi vardı ve daha yapacakları vardı. Bütün program defterine ben ona hep böyle aşk var, sevgi var, pes etmek yok diye konuşmalar yapmıştım. Defterine notlar almıştı. Defterinle mi geziyorsun? Ben evet defterle geziyorum. Sezen Aksu'nun da böyle bir alışkanlığı varmış. Öyle duymuştum. O böyle yapıyor diye ben de böyle yapıyorum. Mesela bugün sizle sahne arkasında konuştuğumuz şeylerden böyle bir şey çıkardım. Hayat bana verdiğin son şansın açılmamış bir sayfası var mı? Bembeyaz bir sayfaya aşkı yazsam yeniden diyor ve sonra devam edecek gibi gözüküyor. Güzel. Aynen. Yayın bitti, kaydı kestik. Bana bir şarkı yazdı.
programda. Meğer o notları, ben zannettim ki pozitif şeylerimi yazıyor. Meğer o bana şarkı yazıyormuş. Programın sonunda bana bir şarkı söyledi. Biz burada ağladık. Ben çok kolay ağlarım. Hayatım bana verdiğin son şansın, açılmamış bir sayfası var mı? Bembeyaz bir sayfaya aşkı yazsam yeniden biri duyar mı? Ya bir el ver ya da ne olur bana geri ver şansımı. Bazıları ne kadar da şanslı, kalbi gibi parmakları da dolmuş. Hayat ben de istiyorum dedikçe uzayan mesafemin her biri birbirinden farklı. Ve veda ettik ona ansızın. O kadar üzüldüm. Yani kalbimin bir köşesi onunla beraber gitti. Hayatı bu kadar seven, bu kadar sevilmek isteyen, bu kadar sarmalanma ihtiyacı olan bir adamı biz sevip sarmalayamadan uğurladık. Daha niceleri var. Hep dedim ki Ceyda yapma. Sev, hep sar, hep iyi konuş, hep iyi düşün. Ölüm var ya, vallahi ölüm var. Ne kadar iyi niyetli bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı rahmet eylesin. cennet olsun. Yattığı yerde sevilsin. Gittiği yerde sevilsin, sarılsın. Ama güzel şeyler de bıraktı arkasında Evet. bence. O yüzden anmayı çok Ben onu isterim bir de seninle. bu Benden Sonra şarkısı patlamadan önce Evet, takip ediyordum. Videoları önüme düşüyordu. evet. Çok gönlümden geçirip dua ediyordum. Ya bu Evet. adam ne kadar yetenekli. Hatta Benden Sonra mıydı, başka bir şarkı mıydı? Görüp onu bilinen bir şarkıyı mı söyledi diye aratmıştım ve bulamamıştım. O zaman anlamıştım. Aa, kendi şarkısıymış. Müthiş. O zaman etkilenip takip etmeye başlamıştım. Sonra bir şekilde bir başarı elde edince o kadar mutlu olmuştum ki. Ben de. Ben tabii ki her zaman olduğu gibi sözü müziğe bırakmak istiyorum. Sözü melodilere, iyi niyetlere bırakmak istiyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız diyerek sözü Barış'a. Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa, ne canlar verdim ne yine etmiyorsa, gün gelip de kader hesabını sorsa, çek cezanı senin aşktan anladığın buysa. Benden sonra kimse değerini biçemez. Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez. O tozlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı git diyor, bir yanı kal, bir nefes al. İçinde kal, yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa, ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa, gün gelip de kader hesabını sorsa, çek cezan senin aşktan anladığın buysa. Benden sonra kimse değerini biçemez. Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez. O tozlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı git diyor, bir yanı kal, bir nefes al. İçimde kal, içimde kal. Hep içimizde kalacak. Teşekkürler. Ağzına sağlık.